Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz şal yaka 44 beden bayan hırkasını çalışacağız. Yine videonun başında kendi beden ölçülerinize göre bu hırkayı nasıl örebilirsiniz, ilmek hesaplamasını nasıl yapabilirsiniz, bu konuda açıklama mevcut. İstediğiniz bedende örebilirsiniz. Hırkanın detaylarına geçmeden önce gerekli malzemelerden de bahsetmek istiyorum. 100 gramı 260 metre olan %25 yün, %75 akrilik 6 adet yumak orta kalınlıkta. Örmek için misinalı 4 numara örgü şişi, kollar için 40 santim olanlarından kullandım. Yine kol lastiklerini ördüğümüzde daha rahat örebilmemiz için 4 numara 4 adet çorap şişi, ilmekleri kapatmak için bir yün iğnesi ve yine diğer işlemler için de bir yün tığına ihtiyacımız olacak. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ben beden kısmını birleştirirken kamerada bir sorun oluşmuş arkadaşlar. 3-4 dakika kadar kamera titriyor. Anlayış göstereceğinizi düşünüyorum. Şimdi detaylara geçelim. Hırkamızı düğmesiz ve iliksiz olarak çalışıyoruz arkadaşlar. Hırkayı örmeye arka yakadan başlıyoruz. Burası birleşme yeri. 39 ilmek alıyoruz. Önce arka sağ yakayı örüyoruz. İlmekleri beklemeye alıyoruz. Daha sonra da sol arka yakayı örüyoruz. Ense bölümünden ilmek çıkartıyoruz. Devamında da omuz ilmeklerini alıyoruz. Kısa satırlar yapıyoruz ve kısa satırlar boyunca da birebir lastik örüyoruz. Kısa satırları tamamladıktan sonra modele geçiyoruz ve kol evine kadar örüyoruz. Kol evine geldikten sonra arka beden ilmeklerini beklemeye alıyoruz ve sağ ön bedeni örmeye geçiyoruz. Burada beklemede bırakmış olduğumuz yaka ilmeklerini alıyoruz. Omuzdan da ilmek çıkartıyoruz ve kısa satırlar örerek birebir lastik örmeye devam ediyoruz. Kısa satırları tamamladıktan sonra modele geçiyoruz ve yine kol evine kadar örüyoruz. Burada ilmeklerimizi beklemeye bırakıyoruz. Diğer sol ön bedeni örüyoruz. Aynı şekilde kol evine geldikten sonra ön bedenleri ve arka bedeni birleştirip bir bütün olarak hırkanın beden kısmını örüyoruz. Lastik kısmına geldiğimizde kısa satır dönüşleri yapıyoruz. Her iki ön bedende. Arka bedende kısa satır dönüşleri yapmıyoruz. Lastik kısmını bitirdikten sonra da İtalyan ilmek kapatma tekniğiyle ilmeklerimizi kapatıyoruz. Bedeni ördükten sonra kol kenarlarından ilmek alıyoruz ve kolları bir bütün olarak örüyoruz ve hırkamızın işlemlerini bitirmiş oluyoruz. Eğer sizler dikişli çalışmak isterseniz burada kol evine kadar arka ve ön parçaları ördükten sonra kolları örüp dikip daha sonra beden kısmını örmeye geçebilirsiniz arkadaşlar. Kolları dikişli çalışacaksanız bedenden önce kolları örmeniz gerekiyor. Ben burada kol orta kısmında bir ters ilmek bıraktım. Siz dikişli öreceğiniz zaman bu ters ilmek yerine birer kenar ilmek, yani 2 tane kenar ilmek bırakıp örersiniz ve buradan dikersiniz. Bu da bir tercih arkadaşlar. İsterseniz yapılış aşamalarına geçelim. Yakadan başlama şal yaka hırkamız için ilmek hesaplamasının nasıl yapıldığını anlatacağım şimdi. Ben 44 bedene göre hesaplayacağım. Sizler aynı işlemleri kendi ölçülerinize göre yapabilirsiniz. İlk önce göğüs çevresinin uzunluğunu alacağız. Yani komple kol altından göğüs çevresini ölçüyoruz. Bolluksuz olarak, yani şöyle mezroyu kol altından geçiriyoruz. Beden çevresinde şu şekilde arka ve ön bedeni komple ölçüyorum. Şimdi ben ölçtüğümde kendi beden ölçüme göre 106 santimetre göğüs çevresi uzunluğu arkadaşlar. Bu bolluksuz hali, biz buraya 6 santimetre bolluk payı ekliyoruz.
Topladığımızda göğüs çevresi uzunluğumuz 112 santimetre oluyor. Şimdi göğüs uzunluğunu hesapladık. Burada bize gereken göğüs ölçüsünün yarısı arkadaşlar. Yarısı arka beden için, yarısı ön beden için gerekli. O yüzden 112 santimetreyi 2'ye bölüyoruz. 56 santimetre. Bu 56 santimetre arka beden uzunluğu. Aynı zamanda da ön beden uzunluğu oluyor. Şimdi ilmek hesaplamalarına geçeceğiz. Bunun için önce bir numune örmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yakadan başladığımız için tam beden ölçümüze denk gelmesi için bu önemli. Öreceğimiz şişlerle ve öreceğimiz yünle 10'a 10 santimetre gibi şu şekilde model çalışması yapıyoruz. 10 santimetreye kaç ilmek düştüğünü hesaplıyoruz. 1 santimetre olarak ölçtüğünüzde yanıltıcı olabilir. O yüzden 10 santimetre içerisine kaç ilmek düştüğünü şöyle 10 santimetre ölçüyorum ve kaç ilmek denk geldiğini hesaplıyorum. 10 santimetre ölçtüğümde ilmek sayısı 28 ilmek denk geldi benim örgümde. Boy olarak da aynı şekilde 10 santimetre ölçtüm boyunu. 10 santimetrelik uzunlukta 33 sıra denk geliyor. Bu hesaplamaları yaptıktan sonra şimdi 1 santimetreye kaç ilmek düşüyor bunu hesaplayacağız. Bu da çok kolay. 28 ilmeği 10 santime böleceğim. 28 bölü 10 eşittir 2,8 ilmek. Şuraya yazayım. 1 santim uzunluğa 2,8 ilmek düşüyor. Boyu da hesaplıyorum. 33 sırayı da 10'a bölüyorum. 10 santimetre hesapladığımız için 3,3 sıra denk geliyor. 1 santimetrelik uzunluk için 3,3 sıra denk geliyor. Bu hesaplamaları yaptık. Şimdi beden ölçümüze göre kaç ilmekle başlayacağız? Bunu hesaplayacağız. Hırkamıza arka taraftan başladığımız için arka yakadan şu bölüm ben burayı 13 santimetre olarak hesapladım. Sizler daha küçük bedenlerde 12 santimetre hesaplayabilirsiniz. Ama şöyle hesaplamanızı tavsiye ederim. Ben burada yaka parçalarını 22 sıra örüyorum. Sizler 20 sıra ördüğünüzde denk gelecektir. Buradan ilmek aldığınızda ben 39 ilmek aldım. Siz burada 35 ilmek alarak başlayabilirsiniz. Şimdi burada 39 ilmekle 22 sıra sağ yaka parçasını örüyorum. Daha sonra buradan ilmek çıkartıp aynı şekilde 22 sıra örerek de sol arka yaka parçasını örüyorum. Toplam uzunluk bu mesafe 13 santimetre. Şurada şekil üzerinde göstermek istiyorum. Şöyle arka yaka parçalarını ördüğümüzü düşünelim. Burası başlangıç kısmı. Buradan sağ taraf, burası sol taraf. Buradan başladık ve 22 sıra öreceğiz. Buradan da 22 sıra örüp ilmeklerimizi beklemeye alacağız. Yakayı ördükten sonra buradan ilmek çıkartıyoruz ense kısmından. Ben toplam buradan 39 ilmek çıkarttım. Burada ilmek sayımız 4'ün katı olan bir ilmekten bir eksik olacak. Yani 40 ilmek olması gerekiyordu. Ben bir ilmek eksilttim. 39 ilmekle başladım. Siz burayı 36 ilmekle başlayabilirsiniz. Küçük bedenlerde bir ilmek çıkardığınızda 35 ilmeğe denk gelecek. Buna dikkat edelim. 39 ilmekle buradan ilmek çıkartacağız. Bizim ilmek sayımızı önce hesaplamamız gerekiyor. Arka bedenimiz 56 santimetre olduğu için biz şimdi 1 santimetreye 2,8 ilmek düşüyor. 56 santimi 2,8 ile çarptığımızda
56,8 ilmeğe denk geliyor. Küsuratı ben çıkartıyorum. 156 ilmek kalıyor. 156 ilmeğin 4'e tam bölündüğüne dikkat edelim. Hesaplayacağınız ilmek sayısı 4'e tam bölünebilmeli arkadaşlar. Ben 156'yı 4'e böldüğümde tam bölündüğünü gördüm. Şimdi bu ilmekten bir eksik başlamamız gerekiyor. Modelimiz için bu şart. Simetri olması için. Ben 156'dan bir ilmek çıkardığımda benim ilmek sayım 155 ilmek oluyor. Arka beden için 155 ilmek almam gerekiyor. Burada ense kısmında 39 ilmek aldığım için toplam ilmek sayısından 39 ilmeği çıkartıyorum önce. Geriye 116 ilmek kalıyor. Bu 116 ilmeğin yarısını sağ omuz için, yarısını da sol omuz için ayıracağım. Onun için 116'yı da 2'ye bölüyorum. 58 ilmek hesaplıyorum. Yani sağ omuz için 58 ilmek olacak. Sol omuz için de 58 ilmek olmalı. Burada yaka içinde 39 ilmek, hepsini topladığınızda 155 ilmeği veriyor. Bu şekilde kurulumu yapıyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki ayrıntılar videoda mevcut. Oradan kendi bedeninize göre ilmek hesaplamasını yaptıktan sonra videodaki adımları izleyerek istediğiniz bedende hırkayı örebilirsiniz. Yine uzunlukları da, kol uzunluklarını buradaki 1 santime düşen sıra sayısından hesaplayabilirsiniz veya üzerinizde önceki örmüş olduğunuz kazaklardan da hesaplayarak bulabilirsiniz. Hırkamız düşük omuz olduğu için ona göre bir hesaplama yapmanız gerekiyor. Modelimiz ise 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. Bir eksik olması gerekiyor ve 4 sırada tamamlanıyor. Hemen burada modelimiz içinde bir şema hazırlayayım. Birinci sıraya başlarken 3 düz ilmek örüyoruz. 1 ters, 3 düz, 1 ters, 3 düz şeklinde devam ediyor. İkinci dönüş sıraları ilmekleri görüldüğü şekliyle örüyoruz. Üçüncü sıraya başlarken ön yüzde bir düz ilmekle başlıyoruz, bir ters. Daha sonra 3 düz, bir ters, 3 düz, bir ters ve son olarak da bir düzle bitiriyoruz. Bunlar kenar kısımlar arkadaşlar. İstediğiniz sayıda devam ediyorsunuz. Yine dönüş sırasında da ilmekleri görüldüğü şekilde örüyoruz. Dördüncü sırayı tamamlıyoruz. Tekrar birinci sıradan aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Yine belirttiğim gibi 4 ilmek ve katlarından bir eksik sayıda başlıyoruz modelimiz için. Şimdi örmeye geçebiliriz. Hırkamızı örmeye üst taraftan başlıyoruz. Önce arka yakayı öreceğiz. Sağ ve sol parça olarak iki küçük parça çalışacağız önce. Daha sonra arka bedene geçeceğiz. Alt tarafa farklı renkte bir iplikle zincir çekerek ilmek almak için bir zemin oluşturacağım. Toplam 39 ilmek alacağız. Önce zincir çekiyorum. Zincir çekme işlemini tamamladım. Başlangıç yerinden ilmek almaya başlayacağım. Zinciri şöyle ters çeviriyorum. Buradaki çıkıntılara batarak ilmek alacağım. İlk çıkıntıya batıyorum. İlk ilmeği alıyorum. Şişe geçiriyorum ilmeği. Daha sonra sırayla çıkıntılara batarak ilmek alıyorum. Zorlandığınız zaman tığdan yardım alabilirsiniz. Bu şekilde
Şişimizde toplam 39 ilmek olana kadar ilmek alalım. 39 ilmek aldıktan sonra dönüyorum ve ilk sıraya başlayacağım. Burası yakanın ön bölümü olacak ilk sıra. İlk sıraya düz ilmekle başlayacağım ve birebir lastik öreceğim. Burada ilmeklerin yönü ters geldiği için şu şekilde içinden batıyorum. Örerken ilmeklerin yönünü düzeltiyorum. İlk ilmeği düz ördüm. İkinci ilmeği ters örüyorum. Üçüncü ilmeği düz, ters. Bu şekilde sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar bir düz bir ters örerek birebir lastik çalışıyorum. Sıra sonundaki son 3 ilmeğe kadar birebir lastik ördüm. Bu son 3 ilmeği düzgün kenar çalışmak için kullanacağım. Bu 3 ilmekten ilkini ön yüzde, birincisini düz örüyorum. İkinciyi örmeden sağ şişime kaydırıyorum. Üçüncü ilmeği düz örüyorum. Ön yüzde bu 3 ilmek bu şekilde örülecek. Dönüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. Yakamızın arka tarafı. Arka tarafta bu 3 ilmekten ters olan ilk ilmeği sağ şişime kaydırıyorum. İp ön tarafta. İkinci ilmek düz örüyorum düz ilmeği. Üçüncü ilmek ters, yine bu ilmeği örmeden sağ şişe kaydırıyorum. Ve diğer ilmekleri sıra sonuna kadar birebir lastik çalışıyorum. Yani düz ilmekleri düz, ters ilmekleri ters örüyorum. İkinci sıranın sonuna geldim. Son ilmeği ipi öne alıp örmeden sağ şişe geçirip dönüyorum. Üçüncü sıraya başlıyorum. Üçüncü sırada ilk ilmeği düz örüyorum. Yanındakini ters, düz, ters örerek son 3 ilmeğe kadar devam ediyorum. Sıra sonundaki 3 ilmeğe geldim. İlkini düz örüyorum. İkinciyi örmeden sağ şişe alıyorum. İpim ön tarafta kaydırıyorum. Üçüncü ilmeği düz örüyorum. Ön tarafta bu şekilde örülüyor. Ön yüz olduğunu ve sağ arka yaka olduğunu belirtmek için buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Bu önemli arkadaşlar. Örgümüzün yönlerini belirtmek için bu ayracı takalım. Dönüyorum. Arka tarafta yine bu 3 ilmekten ilkini kaydırıyorum. İkinciyi düz örüyorum. Üçüncüyü kaydırıyorum. Arka tarafta da bu şekilde örülüyor. Birebir lastik örmeye devam ediyorum. Bu şekilde sağ arka yaka parçasını örelim. Sağ arka yaka parçasının örme işlemini tamamladım. Toplam 22 sıra ördüm. Santimetre olarak da yaklaşık olarak 6,5 santimetre. Şimdi bir ilmek tutucuya geçiriyorum ilmeklerimi ve beklemeye alıyorum. Sıra geldi sol arka yaka parçasını örmeye. Çeviriyorum şu şekilde. Zinciri söküyorum ve buradan ilmek topluyorum. Her zinciri söktükçe çıkan ilmekleri şişe geçiriyorum.
ipi çıkartıyorum. İlmekleri şişe geçirdim. Şimdi sol arka yaka parçasını örmeye başlayacağım. İpi de kestim buradan. Burada sol yakayı örerken kullanacağım. Ters yüzden ilk sırayı öreceğim. O yüzden şişimi şöyle çekiyorum. Diğer tarafı sağ tarafa getiriyorum ve ilk sırayı arka yüzden örüyorum. Aynen 22 sıra öreceğim burada yapmış olduğum gibi. İpimi takıyorum. İlk ilmeği ters örerek başlıyorum. Sırayla bir düz bir ters örerek devam edeceğim ama örerken ilmeklerin yönünü değiştirerek öreceğim. Şimdi bir düz ilmek örüyorum. İlmeğin yönünü değiştiriyorum ve içinden batarak düz örüyorum. Ters örerken de yine ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Alttan batarak ters örüyorum. Düz ilmeğin yönünü değiştiriyorum. İçinden batıp düz örüyorum. Bu şekilde ilmeklerin yönünü değiştirerek bir düz bir ters örerek son 3 ilmeğe kadar devam edelim. Sıra sonundaki son 3 ilmeğe geldim. İp önde. Bu ilmeklerden ilkini örmeden sağ şişe geçiriyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Üçüncü ilmeği de örmeden sağ şişe geçirip dönüyorum. İkinci sıraya başlıyoruz. Ön yüzdeyiz. Kenar ilmeklerin ilkini ilmeğin yönünü değiştirdim. Düz örüyorum. İkinciyi örmeden sağ şişe geçiriyorum, kaydırıyorum. Üçüncü ilmeği düz örüyorum. Daha sonra bir ters, bir düz örerek sıra sonuna kadar birebir lastik örüyorum. Sıra sonuna geldim. Son ilmeği ipi arkaya aldıktan sonra örmeden sağ şişime geçiriyorum ve dönüyorum. Üçüncü sıraya başlıyorum arka tarafta. İlk ilmeği ters örüyorum. Yanındakini düz ters örerek ilmekleri görüldüğü şekliyle örerek son 3 ilmeğe kadar devam ediyorum. Sıra sonundaki son 3 ilmeğe geldim. İp önde. İlk kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İkinciyi düz örüyorum. Üçüncü ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Tekrar ön yüze geldim. Bu şekilde başlangıçtan itibaren toplam 22 sıra örelim. İp ön yüzde sağ kenarda olacak şekilde örgüyü tamamlayalım. Başlangıçtan itibaren 22 sıra örerek sol arka yaka parçasının örme işlemini tamamladım. Şimdi bu parçayı da bir ilmek tutucuya alıyorum. İlmekleri ilmek tutucuya aldım. Ön yüzdeyiz. Bu ayracı da biraz orta tarafa aldım. Hem sağ taraf hem de ön yüz olduğunu belirtmek için. Burası yakanın üst bölümü. 3 ilmekle kenar çalıştığımız bölüm. Burası da ense kısmı. Buradan ilmek alarak arka bedeni örmeye başlayacağız. Şimdi ölçerek de uzunluğunu göstermek istiyorum. Yaklaşık olarak uzunluğu 13 santimetre. Eni de 11 santimetre. Şimdi ön yüzden şöyle tutuyoruz ve bu ipimizle ilmek almaya başlıyoruz. Alt kenar kısımdan.
Arka beden için toplamda 155 ilmek alacağım. Sağ ve sol omuzlar da dahil olmak üzere. Ama önce arka yaka kenarından ilmek alıyorum. Arka yaka kenarından toplam 39 ilmek alacağım. Daha sonra kalan ilmekleri ikiye bölüp sağ ve sol omuza paylaştıracağım. Bu orta noktaya kadar 19 ilmek alıyorum. Hemen buradan batıyorum ve ilk ilmeği alıyorum. Sırayla orta noktaya kadar 19 ilmek alıyorum. ...19 ilmek aldım. Şimdi tam orta noktadan da bir ilmek alıyorum. 20 ilmek oldu. Bu orta noktadan aldığım ilmeğe bir ayraç takıyorum. Orta noktayı belirtmek için. Bu ayraçtan sonra da buraya kadar 19 ilmek daha alıyorum. Toplam 19 ilmek de bu taraftan aldım. Yaka kenarında toplam 39 ilmek aldım. 155 ilmek alacağım toplamda. 39 ilmeği çıkardığım zaman geriye 116 ilmek kalıyor. 116 ilmeği ikiye böldüğümde 58 ilmek sağ omuz için, 58 ilmek de sol omuz için ilmek almam gerekiyor. Şimdi dönüyorum ve buradan sağ omuz kenarından 58 ilmek alıyorum. İlmek alırken ben tığ kullanarak ilmek alıyorum. Siz istediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. İlmeklerin ilkinin içine batıyorum ve ipi bu tarafa alıyorum. Tığımda bir ilmek oluşturuyorum. Daha sonra tığı şişin üzerinden geçirerek ipimi alıp bir ilmek aldım. İpi şişin altından geçiriyorum. Bir ilmek daha alıyorum. Bu şekilde ipi şişin altından sol tarafa geçiriyorum. İlmek alıyorum. Toplam 58 ilmek alalım. Toplam 57 ilmek aldım. İpi arka tarafa alıyorum. Tığdaki ilmeği de şişe takıyorum. 58 ilmeğe tamamlıyorum. Şimdi birebir lastik örmeye başlayacağım. Yaka ve omuz ilmeklerin başlangıcına ben bir ayraç taktım. Ayracın sağ tarafında 58 ilmek var. Ters ilmekle örmeye başlayacağım. Omuzdaki son ilmeği düz örerek tamamlayacağım. Şimdi örmeye başlıyorum. Arka taraftayım. İlk ilmeği ters örüyorum. Daha sonra bir düz, bir ters örerek birebir lastik örüyorum. Omuz ilmeklerinin sonuncusunu da düz ördüm. Şimdi yaka kenarından devam ediyorum. Yaka sonuna kadar lastik örgüyü devam ettiriyorum. En son düz ilmek örmüştüm. Şimdi bir ters, bir düz devam ediyorum. Şimdi sol omuz için ilmek alacağım. Aynı şekilde tığ ile ilmek alıyorum. Son ilmeğin içine batıyorum. İpi bu tarafa çekiyorum. Tığda bir ilmek oluşturuyorum. Şişin üzerinden
ilmek alıyorum. Bir ilmek aldım. Sırayla ilmek almaya devam ediyorum. 57 ilmek aldım. İpi alt taraftan sol tarafa geçiriyorum ve tığdaki ilmeği de şişe geçiriyorum. Toplam 58 ilmek de sol omuz için aldım. Ve birebir lastik örmeye başlıyorum. Ön yüzde olduğumuz için ilk ilmeği düz örüyorum. Bir ters, bir düz, bu şekilde orta ayraca kadar, buraya kadar örüyorum. Sol omuzdan devam ederek tam yaka ortasına kadar ördüm. Şimdi kısa satır çalışmaları yapacağız. Hem sağ tarafta hem de sol tarafta. 8'er ilmek arayla kısa satır dönüş yerlerini belirleyeceğiz. Bu ilmeğimiz tam orta nokta. Bu ilmeği saymıyoruz. Bu ilmeğin sol tarafından itibaren 8 ilmek sayıyorum. 2, 4, 6, 8. Buradan ilk kısa satır ayracımı takıyorum. Tekrar 8 ilmek sayıp ikinci kısa satır ayracını yerleştiriyorum. Artık omuz başını belirtmek için bu ayraca gerek kalmadı. Çıkartıyorum. Karışıklık olmasın. Bu ayraçtan sonra da 8 ilmek sayarak sırayla ilmeklerin sonuna kadar kısa satır ayraçlarını yerleştiriyorum. Aynı şekilde bu tarafta da bu ayraçtan sonra 8 ilmek sayarak kısa satır ayraçlarını yerleştiriyorum. Kısa satır işaretlerini yerleştirdim. Sağ tarafta 9, sol tarafta da 9 kez kısa satır dönüşü yapacağız. İlk kısa satır dönüşünü sağ taraftan yapıyorum arkadaşlar. Şimdi orta ayraçtaki ilmeği örüyorum. Sekiz ilmek ördükten sonra kırmızı ayraca geldiğimizde ilk kısa satır dönüşünü yapıyoruz. Ayracı çıkartıp dönüyorum. İpi ön tarafa alıyorum. Sol şişten bir ilmeği sağ şişe geçiriyorum ve ipi geriye doğru çekerek burada bir çift ilmek oluşturuyorum. Bu iki ilmeği dönüşte birlikte öreceğim arkadaşlar. Burada delik oluşmaması için bu şekilde çalışıyoruz. İpi öne alıyorum ve ters ilmek örerek lastik örgüye devam ediyorum. Bu ayraca kadar örüyorum. Ayracımı çıkarıp dönüyorum. Sol taraftan da ilk kısa satır dönüşünü yapıyorum. Bir ilmek sağ şişe aktarıyorum. İlmeğimi geriye doğru çekip 2 ilmek oluşturuyorum. Yine bu 2 ilmeği de dönüşte birlikte öreceğim. Lastik örerek devam ediyorum. İkinci kısa satır dönüşümüzü yapacağız sağ tarafta. Bu ayraca kadar lastik örüyorum. Ayraca gelmeden önce bir önceki kısa satır ilmeğimizi, burada bir çift ilmek oluşturmuştuk, birlikte örüyorum şu şekilde. Ayraca kadar devam ediyorum.
Ayracı çıkartıp dönüyorum. Sağ tarafta ikinci kısa satır çalışmasını yapıyorum. Bu ilmeği sağ şişe alıp ilmeği geriye doğru çekip 2 ilmek oluşturuyorum ve devam ediyorum. Sol taraftaki ilk kısa satır ilmeğimize kadar örüyorum. Sol taraftaki ilk kısa satır ilmeğime geldim. Bu çift ilmeği birlikte örüyorum. Ve bu ayraca kadar devam ediyorum. Ayracı çıkartıp dönüyorum. Sol tarafta da ikinci kısa satır dönüşünü yapıyorum. Bu ilmeği sağ şişe alıyorum. İlmeği geriye doğru çekip çift ilmek oluşturuyorum. Lastik örerek devam ediyorum. Kısa satır çalışmalarını bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Karşılıklı dönüşler yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Son kısa satır dönüşlerini yaptıktan sonra tekrar birlikte olacağız. Sağ omuzdaki son kısa satır ilmeğini örüyorum. Ve kalan 5 ilmeği de örerek sırayı tamamlıyorum. İpi arkaya alıyorum. Bu ilmeği de örmeden sağ şişime geçirip dönüyorum. Sağ omuzda ilmekleri sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi lastik örerek geliyorum. Burada da son kısa satır ilmeğini örüp sırayı sonlandıracağım. Son kısa satır ilmeğine kadar birebir lastik örüyorum. Sol omuzdaki son kısa satır ilmeğini örüyorum. Kalan ilmekleri de örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. İpi öne alıyorum. Son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Kısa satır çalışmalarını tamamladım. Ön yüzdeyim ve şimdi sol omuz başından itibaren modeli döşemeye başlıyorum. Modelimiz 4 ilmek üzerine kurulu ve 4 sıradan oluşuyor. Birinci sırada 3 düz ilmek örüyorum. 1 2 3 1 ters ilmek, 3 düz ilmek, 1 ters ilmek. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. 3 düz 1 ters, 3 düz 1 ters şeklinde devam ediyor modelimiz. Bir ters ilmekten sonra 3 düz ilmek örerek sırayı tamamlıyorum. Son düz ilmeği örmeden alıyorum. Dönüyorum. Arka tarafta ikinci sırada ilmekleri görüldüğü gibi örüyoruz. İlk 3 ilmek ters görülüyor. Ters örüyorum. Bir ilmek düz, 3 ilmek ters. Bir ilmek düz, 3 ilmek ters. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda 3 ters ilmek örerek sırayı tamamlıyorum. Son ters ilmeği örmeden alıyorum. Ön yüzdeyiz ve modelin 3. sırasına başlıyorum. 3. sırada 1 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters ördükten sonra 3 ilmek düz örüyorum.
1 2 3. Tekrar bir ters ilmek, 3 düz ilmek. Bir ters ilmek, 3 düz ilmek. Sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar bir ters, 3 düz örüyorum. Sıra sonundaki son 2 ilmeğin ilkini ters örüyorum. Son ilmeği düz örmeden sağ şişime geçiriyorum. Dönüyorum. Arka tarafta 4. sırayı çalışacağız. Modelimizin son sırası. İlmekleri yine görüldüğü gibi örüyorum. Bir ters, bir düz ilmek ördükten sonra 3 ters ilmek örüyorum. Bir düz, 3 ters. Bir düz, 3 ters. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda bir düz ilmek örüyorum. İpimi öne alıp son ilmeği de örmeden alıp dönüyorum. Modelin kurulumunu tamamladım. Bundan sonra bu ilk 4 sırayı sürekli tekrar ederek kol evine kadar öreceğiz. Bu şekilde örmeye devam edelim. Kol evine geldiğimiz zaman tekrar birlikte çalışacağız. Şimdi modelin ilk sırasına dönüyorum tekrar. 3 ilmeği düz örüyorum. Bir ters, 3 düz. Bu şekilde devam ediyor. Arka bedende modele başladıktan sonra 58 sıra ördüm. Ve ipi sağ tarafta bırakıyorum ön yüzden ve buradan ipi kesiyorum. Artık bu ipe ihtiyacımız kalmadı. Santimetre olarak da ölçtüğümde omuz başından son ördüğüm yere kadar 18 santimetre örmüşüm. Şimdi bu şekilde arka bedeni bırakıyorum. Bir ipe geçireceğim ilmekleri. Beklemeye alacağım. Ve buradan sağ omuz başından ilmek çıkartacağım sağ şişimle. Köşeye kadar toplam 58 ilmek çıkartacağım. Sol şişimle de yukarıdan ilmek tutucudaki yaka ilmeklerini kaydırarak alacağım ve burada iki şişi birleştirip sağ ön bedeni örmeye başlayacağım. Önce ilmek alalım. Hırkanın sağ omuz başından ilmek almaya başlıyorum. İlk ilmeğim düz ilmek olduğu için üstten batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Şişe geçiriyorum bu ilmeği. Daha sonra ikinci ilmeğim ters ilmek. Ters ilmekleri alırken ipi şişin önüne alıyorum. Alttan batıyorum ve bir ilmek alıyorum. Düz ilmek alacağım. Üstten batıyorum. İlmeği alıyorum. Ters ilmek aldığım zaman ipi öne alıp şişi alttan batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tekrar düz ilmek alırken üstten batıyorum. Ters ilmek alırken ipi öne alıp alttan batıyorum ve bir ilmek alıyorum. Bu şekilde toplam 58 ilmek alıyorum. Yaka ilmeklerinin başlangıcına kadar sağ şişimle. Daha sonra ilmek aldıktan sonra sol şişimle de üstten ilmek tutucudaki ilmekleri alarak iki şişi bu köşede birleştireceğim ve sağ ön parçayı örmeye başlayacağım. Devam edelim. ...57. ilmeği aldım. Son 58. ilmeği alıyorum. Sağ şişimde bu 58 ilmeği bırakıyorum. Sol şişi alıyorum ve ilmek tutucudaki
yaka ilmeklerini üst taraftan sol şişime geçiriyorum. ...39 ilmeği de sol şişime geçirdim. 2 şişin ucunu karşı karşıya getirdim. Yaka ilmeklerini örüp üst yakaya kadar devam ediyorum. Buradaki yaka ilmeklerinin ilki düz ilmek, düz örüyorum. İkincisi ters. Bu şekilde yakadaki birebir lastiği devam ettiriyorum. Son 3 kenar ilmeğine kadar örüyorum. Yaka sonundaki 3 kenar ilmeğine kadar ördüm. İlkini düz örüyorum. İkinciyi örmeden kaydırıyorum. Üçüncü ilmeği düz örerek sırayı tamamladım. Sağ ön bedende de kısa satır çalışmaları yapacağız. Burada en son 5 ilmek kala sonuncu kısa satır vardı. Buradan işaretlemeye başlıyorum. 5 ilmekten sonra buraya bir kısa satır ayracı yerleştiriyorum. Daha sonra 8'er 8'er ayırıyorum. Sağ omuzda 8 kısa satır yeri işaretledim. Burada omuzdan kalan 2, 4, 5 ilmekten sonra yaka ilmekleriyle devam ediyorum. 5, 6, 7, 8 ilmekten sonra buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Bu kırmızı ayraçtan sonra kısa satırlarımız omuzda devam ediyor. Yine devam ediyorum 8'er 8'er ayırmaya. 2, 4, 6, 8. Bir 8 ilmek daha ayırdım. Burada 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek kaldı. Sağ ön bedende toplam 2, 4, 6, 8, 10, 11 kez kısa satır dönüşleri yapacağız. Buradan 12 ilmek örüp bu ayraçtan dönüş yapacağım. Kenar ilmeklerden ilkini arka tarafta olduğumuz için örmeden kaydırıyorum. İkinciyi düz örüyorum. Üçüncü ilmeği de kaydırıyorum. Birebir lastik örüyorum. Kısa satır dönüş işaretine geldim. Ayracı çıkarıp yakada ilk kısa satır dönüşünü yapıyorum. Buradan bu ilmeği sağ şişime geçirip geriye doğru çekip ilmeği çift ilmek haline getiriyorum. Dönüşte ikisini birlikte öreceğim yine. Lastik örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Kenar ilmeklerinin ilkini düz örüyorum. İkinciyi kaydırıyorum. Üçüncüyü düz örerek dönüyorum. İlk kısa satır ilmeğine kadar örüyorum. İlk ilmeği kaydırıp ikinciyi düz örüyorum. Üçüncüyü kaydırıyorum. Devam ediyorum. İlk kısa satır dönüş ilmeğine geldim. Çift ilmeğe. Düz ilmek olduğu için ikisini birlikte şöyle düz örüyorum. 8 ilmek örerek bu ayraca kadar devam ediyorum. İkinci kısa satır dönüşünü yapacağım. Ayracı çıkartıp dönüyorum. İpim ön tarafta. Bu ilmeği sağ şişe geçirip ilmeği geri doğru çekiyorum. Çift ilmek haline getiriyorum ve örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. İlk kenar ilmeğini düz örüyorum. İkinciyi kaydırıp üçüncüyü de düz örerek sırayı tamamlayıp dönüyorum.
Sağ ön bedende de kısa satır çalışmalarını bu şekilde devam ettireceğiz arkadaşlar. Şimdi örerek geleceğim. Burada ikinci kısa satır ilmeğimizi birlikte örmeyi unutmuyoruz. Çift olanları devam ettirip bu ayraca gelip tekrar döneceğim. Aynı şekilde dönüşler yaparak son kısa satıra kadar çalışacağız. Son kısa satırı çalıştıktan sonra tekrar birlikte çalışmaya başlayacağız. Devam edelim. Sağ omuzdaki son çift kısa satır ilmeğini örüyorum. Ters taraftayım ve kalan ilmekleri de sıra sonuna kadar örerek sırayı tamamlıyorum. İpi öne alıyorum. Son ilmeği de örmeden alıp dönüyorum. Kısa satırları tamamladım. Şimdi sağ baştan itibaren modeli kurmaya başlıyorum. Burada yaka ilmeklerini işaretliyorum. 39 ilmekle başlamıştık. 31 ilmeğe düşürüyorum. Sayıyorum buradan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Bir ilmek daha 31. Bu ayracın sol tarafındaki ilmekler yaka ilmekleri olarak birebir lastik örülmeye devam edecek. Ayracın sağ tarafındaki ilmeklerle model çalışması yapacağız. Modelin birinci sırasına başlıyorum. İlk 3 ilmeği düz örüyorum. Bir ters ilmek örüyorum. Tekrar 3 düz. Bir ters. 3 düz. Bir ters. Örerek ayraçtan önceki son 2 ilmeğe kadar devam ediyorum. Ayraçtan önce son 2 ilmeğim kaldı. 3 düz bir ters ördükten sonra bu 2 ilmeği de düz örüyorum. Ayraçtan sonra lastik örgüye devam ediyorum. Kenar ilmeklerin ilkini düz örüyorum. İkinciyi kaydırıp üçüncüyü de düz örüp dönüyorum. Modelimizin ikinci sırasında ayraca kadar birebir lastik örüyorum. Daha sonra ilmekleri görüldüğü şekliyle örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Yani ters ilmekleri ters, düz ilmekleri düz öreceğim. Şimdi ayraca kadar birebir lastik örelim. İlk ilmeği kaydırıyorum. İkinciyi düz ördükten sonra üçüncü ilmeği de kaydırıp lastik örgüye devam ediyorum. Ayraca kadar lastik ördüm. Ayraçtan sonra modele devam ediyorum. 2 ters ilmek var sırada. İkisini ters örüyorum. Bir düz, 3 ters örerek sıra sonuna kadar ilmekleri görüldüğü gibi örüyorum. Sıra sonunda ip önde, son ilmeği örmeden alıp dönüyorum. Modelin 3. sırasına başlıyorum. Burada ilk ilmeği düz örüyorum. İkinci ilmeği ters. Daha sonra 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Bir ters, 3 düz şeklinde devam ediyorum. Üç düz ördükten sonra ayraçtan önceki son ilmeği de ters örüyorum ve modelin 3. sırasını tamamlıyorum. Ayraçtan sonra lastik örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örüp arka taraftan ayraca kadar geliyorum.
Dönüş sırasında ayraca kadar ördüm. Modelin 4. sırasında yine ilmekleri görüldüğü şekliyle örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bir ilmek düz, 3 ilmek ters örüyorum. Tekrar bir ilmek düz, 3 ilmek ters örerek devam edelim. 3 ters ilmek ördüm. Bir ilmek düz örüyorum. İpi öne alıp son ilmeği de örmeden alıp dönüyorum. Sağ ön bedende de model kurulumunu tamamladım. Şimdi tekrar birinci sıradan bu ilk 4 sırayı tekrar ederek örgümüzü devam ettireceğiz. Ayraca kadar model örüyoruz. Ayraçtan sonra yakayı devam ettiriyoruz. Model başlangıcından itibaren 58 sıra ördükten sonra kol evine geleceğiz ve kol evinde ilmeklerimizi bırakıp sol ön bedeni örmeye başlayacağız. Kol evine kadar örelim. Sağ ön bedende model başlangıcından itibaren 58 sıra ördüm. Ve ilmekleri bir ipe geçirerek beklemeye alacağım ve sol ön bedeni örmeye başlayacağım. Omuz birleşimi bu şekilde oldu arkadaşlar. Yakada da bir miktar bolluk oluştu kısa satırlardan dolayı. Katladığımızda şöyle düzgün bir görüntü oluşması için bu gerekliydi. Şimdi ilmeklerimizi bir ipe geçirelim ve diğer tarafı örmeye başlayalım. Burada ipi kesiyorum. Bu ipe ihtiyacımız kalmadı.